köşeleri de süpür. Kamerası kör olmayasıca. Kayıttayım ama. Hadi ya. Prova değil miydi bu? Gelişen teknoloji hayatımıza yeni kolaylıklar getirerek değerli zamanımızı geri kazanmamıza yardımcı oluyor. İncelemesini yapacağım Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Plus süpürge de üstümüzden yük alma konusunda oldukça iddialı ve bir o kadar da başarılı bir ürün. Kutu açılışını zaten yapmıştık. Şimdi gelin detaylı olarak incelemesine bakalım. Bu ürünü almayı düşünüyorsanız ya da aldıysanız videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Her cümlede cihaz ile alakalı ayrı bir bilgi bulacaksınız çünkü. Öncelikle bu ürünü almamızın en büyük sebebi ürünün boyunun emsallerine göre yani lidar sensörlü cihazlara göre daha alçak olması. Lidar sensörlü cihazlar koltuk ve baza altları için en az 10 santim isterken bu cihazda lidar sensör olmadığı için yani şu kafasında dönen bir şapka 8,2 santim istiyor. Lidar sensörün eksikliğini ise ön tarafta bulunan 3D kamerayla kapatıyor. Kapatabiliyor mu peki? Lidar sensör kadar iyi performans vermediğini söyleyebilirim. Hele de ortamda ışık azsa ya da yoksa cihaz resmen sarhoş gibi oluyor. Bu yüzden temizliği gündüz ve perdeler açıkken yapmak en iyi performans için önemli. Cihazı önce bir fiziksel olarak yakından inceleyelim. 3000 Pascal'lık emiş gücünü 5200 miliamperlik batarya ile sağlıyor. Gerek 3000 Pascal'lık emiş gücü, gerekse de 5200 miliamperlik batarya piyasada bulabileceğiniz iddialı rakamlardan. Standart modda 180 dakikaya kadar çalışabilecek ve tek seferde 240 metrekarelik bir evi temizleyebilecek potansiyele sahip. 3 saatte ise tam şarj oluyor. Elbette daha güçlüsü, daha fazlası, daha fazlası hep var ama bu değerler fazlasıyla yeterli. 33 watt elektrik tüketimi var. Normal bir süpürgenin 700.000 watt olduğunu düşünün. Benim cep telefonum 40 watt tüketiyor be. Çoklu haritalama desteği yok. Eviniz dubleks ise bu videoyu kapatın ve yukarıdaki linke tıklayarak Mi Mop 2 Pro inceleme videosundan devam edebilirsiniz. Buradan mı çıkıyordu? Buradan mı çıkıyordu? Cihazın bataryası %15'in altına düştüğünde şarj ünitesine geri dönüyor. Üniteyi başlarda biraz geç bulsa da zamanla hızlı bir şekilde gitmeyi de öğreniyor. Şimdiye kadar ulaşmakta sorun yaşamadı. Ses şiddeti ise standart modda 67 desibel iken halıya çıktığında otomatik olarak gücünü arttırdığı için 72 desibel oluyor. Normal bir süpürgede ise bu değer 80 desibel civarında. Yani en güçlü modda bile standart süpürgelerimizden daha az ses yapıyor. Son olarak cihazın çapı ise 35 santim. Benim evde internet de yok. Bir el at be müdür. Nasıl yapacağız? En çok gelen sorulardan birisi de bu. İnternet olmadan çalışır mı? Evet, çalışır. Ancak bu akıllı bir cihaz olduğundan dolayı siz akıl kısmını değil sadece cihaz kısmını kullanırsınız. Güç düğmesine bastığınızda ulaşabildiği her yeri temizler. Haritalama, uzaktan çalıştırma, programlama yok. Yap bir güzellik. Hiç mi olmaz? Seni mi kıracağız be? Ama bir sonraki videoda elinde 2 tane akıllı telefon olsun. Evde internet olmadan sadece telefondan nasıl kontrol edeceğini göstereyim. Anlaştık? Cihazın bütün evin haritasını çıkarması için 3 tam tur temizliğe ihtiyacı var. 3 tam tur temizlikten sonra uygulama üstünden bütün işlemleri yapabilir hale geleceksiniz. Temizliğe başlamadan önce normal bir temizlikte nasıl ki yerdeki eşyaları topluyorsak bu cihazda bizden aynısını bekliyor. Ortada küçük şeyler varsa içine çekebilir. Ama yerde oyuncak araba, terlik gibi nesneler var ise algılayarak etrafından dolanır. Ancak bu cihazın hiç sevmediği iki şeyden birisi halı püskülü, diğeri ise kablo. Çarpılır mı? Çarpılmaz da üstünden geçmeye çalışır. Kabloyu çekiştirir. Ucu içine girer, hareketini engeller. Tekerlerine dolanır. Koymayın canım böyle şeyler ortaya. Bu yüzden şarj standı, kablosu dahil hiçbir kabloyu ortada bırakmamak gerekiyor. Ayrıca şarj standının yerini belirledikten sonra çift taraflı bant ile bantlayın ki cihaz girip çıkarken kaymasın, yeri değişmesin. Püsküllü hallarınız varsa da bir an önce çözüm bulsanız iyi olur. Ben püskülleri bantlamakta buldum çözümü ama keserek kısaltabilir ya da overlock'ta çektirebilirsiniz. Yoksa bacağından yakalanmış bir güvercin gibi bir oraya bir buraya çırpınır durur zavallıcak. Ama püskülü tekerine dolandığı için de takılır kalır. Püskül takılırsa cihazı kaldırmak ya da ters çevirmek zorunda kalacaksınız. Tekrar düz çevirdiğinizde ise ortamı yeniden algılamaya çalışır. Algıladı. Algılamaz ise yeni ortam bulundu diyerek bir daha harita oluşturur. Ya eski harita?
Yok ona bir şey olmuyor. İş bittiğinde eski haritadan devam edersiniz. Ama artık standa kendisi gidemez. Çünkü yeni oluşturduğu haritada baba stand yok. Cihazın takılmamasına üstüne basarak dikkat edin diyorum. Çünkü bir kilimde bile takılsa kalsa ya da iç minnaklar tarafından cihazınız ele geçirilirse cihaz hareket ettiğini zannederek kendini farklı yerde zannedebilir. Düzgün bir şekilde haritalamasını yaptıktan sonra bile bizim şarj standını evin dışında göstermeye başladı çünkü. Bulunduğu odayı birkaç kez temizledikten sonra stand kendi yerine dönüyor ama merak etmeyin. Yani haritası tam olarak oturana kadar biraz sabırlı olmak gerekiyor. Tabi burada şarj istasyonunu koyacağınız yer de önemli. Sağında solunda yarım metre, arkasında ise 1,5 metre mesafe olmalı ki cihaz girip çıkarken zorlanmasın. Yoksa engel algılandı diyerek ya çıkamıyor, çıktıysa da istasyonu bulamayıp utanmadan Lütfen beni şarj standına taşıyın diye kendini istasyona taşıttırıyor. İstasyonu bulmada acayip inatçı ama. Şu anda tam 8 dakikadır uğraşıyor. Acıdım da ben götürdüm yerine. Yazıktır. Ayrıca şarj istasyonunun yerini belirledikten sonra tekrar değiştirmemelisiniz. Değiştirmek zorunda kalırsanız da haritayı yeniden oluşturmak zorunda kalacaksınız. 4 farklı temizlik modu var. Sessiz mod, standart mod, güçlü mod, turbo mod. Güçlü mod halıları temizlemek için kullanılırken turbo mod Shaggy tarzı uzun tüylü halıları temizlemek için kullanılır. 3 farklı da su seviyesi mevcut. Düşük, orta, yüksek. 41 metrekarelik süpürme alanını %51 şarj ile 1 saat 9 dakikada bitirebiliyor. Gücü arttıkça doğru orantılı olarak ses de artacaktır. Ters orantılı olarak da pil ömrü azalacaktır. Zaten halı algılama özelliği olduğundan dolayı ben standart modda düşük su seviyesinde kullanıyorum. Güç de düşüyor tabi ama sürekli maksimum güçte çalıştırmanıza gerek yok. Mop yapma diye bir özellik yok. Su haznem takıldı. Eğer altında paspas takılıysa ve içinde su varsa yapıyor. Yapma diyemiyorsunuz. Paspas yapmasını istemiyorsanız Su haznesi çıkarıldı. paspası çıkartmanız gerek. Sadece paspas yap özelliği de haliyle bulunmuyor. Ama buna karşılık halı algılama özelliği var. Yani halıya çıktığında halıya gelmişiz kaptan o zaman güce biraz coşku verelim ha diyerek otomatik olarak gücünü arttırıyor. Ama paspas yaparken halıyı paspaslama diye bir özellik de yok maalesef. Bütün özellikleri bir cihaza koyarlarsa diğer cihazları nasıl satacaklar değil mi? Paspas demişken cihazın su haznesinin içine su dışında bir sıvı koymamak gerekiyor. Kısa vadede sorun olmasa bile uzun vadede içindeki çok ince hortumlar zarar görebilir. Hatta çeşme suyundan dolayı kireç oluşmasın diye ben arıtıcı su kullanıyorum içinde. Varsa kurutma makinesi suyu da koyabilirsiniz ama. Yok arkadaş, temizleyici olmadan ev mi temizlenir ya? Derseniz size ufak bir tüyo vereyim. Yüzey temizleyiciyi cihazın içine değil, çalıştırmadan önce azar azar zemine püskürtün. Mopun bezi silme esnasında yerdeki sıvıyı kendisine çekecektir. Böylelikle evi de yüzey temizleyiciyle temizlemiş olursunuz. Ya halılar? Onlar da bir miktar nasibini alır tabii ki. Ara ara programdan ekran görüntüleri sundum sizlere. Şimdi ise hızlı bir şekilde programa göz atalım. Mi Home uygulamamızı açıyoruz. Cihazımızı seçiyoruz. Cihazla telefon bağlantı kurduğunda evin haritası karşımıza geliyor. Burada en son yaptığımız temizliğin detaylarını görüyoruz. Eğer ki temizliği başlat dersem buradaki seçili ayarları kullanarak evin her yerini temizleyecek. Şu damla işaretiyle istediğim 1,5 metrekarelik alanı temizletebiliyorum. Mesela şurası yemek yediğiniz alan. Yemekten sonra burayı temizletebilirsiniz. Bu tuşu kullanarak belli bir bölge seçip o bölgeyi temizletebilirsiniz. Mesela şimdi temizle dersem sadece bu alanı temizleyecek. Ya da odaları tek tek seçerek istediğiniz odayı temizletebiliyorsunuz. Şu anda mutfak ve çalışma odasını seçtim. Temizliğe başla dediğim zaman mutfak ve çalışma odasını temizleyip geri gelecektir. Ayarlarına bakalım. Harita kayıt modu. Bu modda harita kendisine sürekli güncelleyecektir. Sanal duvarları, sınırlandırılmış alanları bu harita kayıt modu ile yapıyorsunuz. Burası aktif kalsın. Planlanmış temizlik. Ben en çok bunu kullanıyorum. Şuradan artıya basarak temizlik planlayabilirsiniz. Ne zaman başlasın, ne kadar sıklıkta bu işi yapsın ve hangi temizlik modunda çalışsın. Temizlik geçmişine bakalım. Şimdiye kadar 915 metrekarelik bir alan temizlemiş ve bu alanı 130 saatte temizlemiş. Sarf malzemeleri. Burada sarf malzemelerin ne kadar kullanıldığı ve ömürlerinin ne kadar kaldığı bilgisine ulaşıyorsunuz. Mesela filtre %84'müş. Tabii bunu saat bazlı yapıyor. Uzaktan kumanda çok bir işe yaramıyor. Temizlik robotu ev içinde kaybolduğunda temizlik robotunu bulun derseniz
Buradayım. Buradayım diye uyarı verir. Alan düzenleyici. Buradan alanları böl, birleştir ve yeniden adlandır işlemlerini yapabiliyorsunuz. Sanal duvar ve sınırlandırılmış alan. Şu kırmızı çizgiler benim sanal duvar çektiğim yerler. Sanal duvar çizgisi, süpürme için sınırlanmış alan ve paspaslama için sınırlanmış alanları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Cihaz adından cihazın ismini değiştirebilirsiniz. Ana hatlarıyla bu kadar. Altlarda bulunan yer sensörleri ile eşiklerden aşağı düşmüyor. Önünde sensör ve kamera bulunuyor. Bununla evin haritasını çıkartarak ortamı algılıyor. Cihaz açık olduğu için şu anda lazer ışığını görüyor olmalısınız. Tepesinde ise bir kamera daha var. Yükseklik sensörü diye geçiyor. Alçak yükseklikteki alanları algılamak için. Ama bizim koltukların altına girip kendini sıkıştırıyor. Sıfır girebileceği baz altına ise bu sensörden dolayı girmiyor, iyi mi? Bantlasam ne olur acaba? Yani fiziken yükseklik sensörü olarak geçse de ne işe yaradığını tam olarak anlayamadım yani. Bu yüzden bazadan çıkmış bir çivi veya bombe yapmış bir koltuğun altına girerse cihaz takılıp çıkmayabilir. Biz biraz çizdik de. Biraz mı? Üstünde sos oynasam bu kadar çizik olmaz be. Hemen kameranın üstünde ise açma düğmesi ve şarj standına geri dön düğmesi mevcut. Üst tarafta kapağı kaldırdığımızda 550 milimlik toz haznesi bizi karşılıyor. Şu şekilde çok rahat çıkabiliyor. Şuradan da açıp döküyorsunuz. Bu da filtresi. Tabii kullanımda olan bir cihaz olduğu için biraz kirli olabilir. Sıfır cihazı size anlatmaktansa kullanıp anlatmak daha mantıklı geliyor çünkü. Haznenin biraz üstünde ise Wi-Fi ışığı ve burada da reset düğmesi mevcut. Şimdi alt tarafa bakalım. Ana fırçanın kapağının üstünde 2 tane koruma teli mevcut. Bunlar belli ki cihazın üstünden geçtiği büyük parçaları içine çekmemesi için buraya konumlandırılmış. Şuradan çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Ana fırça bağlantıları daha az kirlensin diye şuraya küçük fırçalar koymuşlar. Kaliteli bir cihazdan beklenebilecek bir incelik bu zaten. Şunu kaldırarak da çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Bu mopu, hazneye suyu da buradan koyuyoruz. Şu şekilde ittirdiğiniz anda takılıyor. Su haznem takıldı. Gördüğünüz gibi aparatları kolaylıkla takılıp çıkartılabiliyor. Cihazın kocaman dev tırtıklı tekerlekleri var. Tabi bunlar yere bastıkça hareket ediyor. Tırtıklı ve yumuşak kaliteli plastiği sayesinde 2 santimlik eşikleri çok rahat aşabiliyor. İlk çalıştırmada gözlerimize inanamadık. Çünkü evi bir gün öncesinden süpürmüştük. Şimdi kendimden şüphelendim. Tatlım, dün biz evi temizlemedik mi? Evet. Bu kadar tozu, pisliği, tüyü sen mi koydun içine? He, ben koydum. Süpürgenin toz haznesi ağzına kadar doluydu ve oldukça da güzel temizlemişti her yeri. İlk başta harita çıkartırken sağa sola çarpsa da daha sonra bu çarpmalar iyice azalıyor. Kamera burada gerçekten iyi iş çıkartıyor ve çarpmayı önlüyor. Nesne algılama teknolojisi de bu şekilde. Burada ufak bir parantez açalım. Normal bir süpürge vakum teknolojisini kullanarak temizlik yapar. Yani çeker. Bu cihazlarda ise altta dönen merdane gırgır görevi görür. Topladıklarını arkaya atarak vakum ile birlikte toz haznesini alır. Yani gırgır ve vakumun gücünü teknolojiyle harmanlayıp böyle bir cihaz icat etmişler. İyi ki de yapmışlar ama. Parantezi kapat. Cihazı kullanmaya başladıktan sonra giremediği yerleri ayda bir kez süpürmeniz yeterli olacaktır. Rutin temizlikleri kendisi çok rahat hallediyor çünkü. Evde kocaman bir kamera BBG evi gibi bizi izliyor ama. Haklısın. Güvenlik ile alakalı endişeleriniz olabilir. Şunu belirteyim ki eğer ki beni cep telefonundan izliyorsanız böyle bir endişenizin olmasına gerek yok. Çünkü şu anda size bakan ve hangi uygulamanın kullandığını bilmediğiniz bir kamera zaten sizi izliyor. Akıllı bir cep telefonu kullanıyorsanız adamlar sizinle alakalı sizden fazla şey biliyor zaten. Göster bakayım telefonunu. Al, FM radyolu. O zaman bu cihaz işine yaramaz. Eski usul devam. Diyelim ki haklısınız. Ne işlerine yarar bilmiyorum ama en fazla evin haritasını da biliyor olurlar. Cihaz şarj istasyonundayken zaten kamera duvara bakıyor. Toplayacak olursak eksilerine bakalım. 1. Tek kat harita oluşturabiliyorsunuz. 2. Mop özelliği halının üstünde kendiliğinden durmuyor. 3. Su haznesine temizlik malzemesi koyulmuyor. 4. Mop daha iyi olabilirdi. Sadece mop ya da sadece süpürge diye bir seçenek yok. Şimdi ise artılarına bir bakalım. 3000 Pascal'lık güçlü motor, 5200 miliamperlik batarya, harita üzerinden kontrol ve anlık takip, uzaktan ve programlı kontrol, halı püskülü dışında pek bir engele takılmaması, 8.2 santim ile daha ince oluşu, Türkçe uygulaması ve cihazın Türkçe konuşması, kolay temizliği, 9 yedek parça ulaşılabilirliği, 10 parçaların kolayca çıkarılabilirliği. Çıkarılabilirlik. Baksa. Ne olmuş? Öyle bir kelime yoksa da ben icat ettim.
Yıllardan beri ev süpürmekten sıkılanlar, normal süpürge ile aralarına engel koymak isteyenler, zaman sıkıntısı çekenler, evde kedi köpek besleyenler, özellikle de akciğer ile alakalı hastalık yaşayanlar. Durumunuz el veriyorsa düşünmeden alabilirsiniz. Genel olarak her insanın hayatını kolaylaştırabilecek, keşke daha önce alsaydık diyebileceğinizi bir ürün. Ben Furkan Genç, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.